Sinetürk kanalından herkese selamlar dostlar. Türk dizileri dünya çapında en çok izlenen yapımlar arasında yer almaya devam ediyor. Bugün bu videomda size Netflix yapımı Türk dizilerini tanıtacağım. Tabi öncesinde kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Netflix'in kendi yapımlarına her geçen gün yenileri eklenirken platformda izleyebileceğimiz Türkçe içeriklerin sayısı da artmaya devam ediyor. Netflix'in Türkçe yapımlara ağırlık vermesiyle birlikte Netflix'te izlenebilecek Türk dizilerinin sayısı da çoğaldı. Bu listede Netflix'te izleyebileceğimiz Türk dizilerine göz atıyoruz. 1. Bir başkadır. Dizi birbirinden farklı sosyal hayata ve ekonomik duruma sahip olan bir grup insanın İstanbul'da yollarının kesişmesini konu almaktadır. Bu karakterler İstanbul'un canlı ve renkli hayatında ya karmaşık bir geçmişle yüzleşecek ya da yeni bir yoldan yürümek zorunda kalacaklardır. Ülkemizin farklı tarzlardaki hayatlarını tek bir yapım altında toplayan Bir Başkadır dizisi kaliteli konusu sayesinde izleyenleri tarafından tam not almıştır. 2. Fatma dizisi. Fatma kendi halinde bir temizlikçidir. Hapisten çıktıktan sonra ortadan kaybolan eşini ararken beklenmedik bir şekilde cinayet işler. Zafer'in yeraltı dünyasındaki arkadaşları Fatma'nın cinayet işlediğini öğrenir. Fatma'nın bu durumdan kurtulması ve Zafer'i bulması için tek şansı öldürmeye devam etmektir. Kimsenin şüphesini çekmeden cinayetlerine devam eden Fatma, cinayetlerden sıyrılmayı başarır. Zamanla yeni bir kimliğe bürünen Fatma duruma ayak uydurmak zorundadır. 3. Atiye dizisi. Genç ve güzel bir ressam olan Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan'la son derece sıradan ve mutlu bir yaşam sürdürmektedir. Atiye'nin tüm düzeni bir gün dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen Göbekli Tepe'ye gerçekleştirdiği geziyle tamamen değişir. Atiye'nin söz konusu bölgede yaptığı bu turistik amaçlı gezi sırasında Erhan adındaki bir arkeolog Atiye ile Göbekli Tepe arasında mistik bir bağ olduğunu fark eder. İlgisini çeken bu gizemli olayın peşine düşmeye karar veren Atiye, antik tapınakta geçmişini aramaya ve tapınakla kendisi arasındaki bağın ne olduğunu anlamaya karar verir. Ve böylece olaylar başlar. 4. Aşk 101 dizisi. Netflix'in Türkçe yapımları arasında en çok tartışmaya neden olanlarından bir tanesi de Aşk 101. Renkli karakterleriyle dikkat çeken dizide bir grup lise öğrencisi okuldan atılmamak için çözümü bir öğretmenlerini okulun basketbol koçuna aşık etmekte bulurlar. Bu karmaşık planın peşine düştüklerinde ise kendileri de aşkı keşfedeceklerdir. 5. Hakan Muhafız dizisi. Netflix'in Türk yapımı ilk dizisi olma özelliğini taşıyan Hakan Muhafız'da normal bir hayat süren Hakan'ın İstanbul'u korumakla görevli bir grubun üyesi olduğunu öğrenmesiyle birlikte değişen hikayesi anlatılıyor. Fantastik konuya sahip bu dizi süper kahraman türünü farklı bir perspektifle işlemesiyle öne çıkıyor. 6. Erşen Kuneri dizisi. Erotik film yapımcısı ve yönetmeni Erşen Kuneri'nin 70'li ve 80'li yıllardaki hikayesini anlatan dizide Cem Yılmaz başrolü üstleniyor. Erşen Kuneri karakteri ilk olarak Gora filminde görülmüştü ve çok sevilmişti. 7. Kulüp dizisi. 1950'li yıllarda İstanbul'da geçen dizide 17 yıllık bir ayrılığın ardından bir araya gelen bir anne ve kızının hikayesine ortak oluyoruz. Hapis yatmış olan Matilda 1950'li yılların en ünlü gece kulüplerinden birinde çalışmıştır. Matilda'nın tek kızı Rachel o hapisten çıkana kadar annesini hiç tanımamıştır. Kızıyla sağlıklı bir ilişki kurmaya çabalayan Matilda, Rachel'i o dönemlerde Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet adında bir adamdan uzak tutmaya çalışır. Matilda bir yandan da patronu Orhan, gece kulübünde yönetici olarak çalışan Çelebi ve kaprisli sanatçı Selim'in egolarıyla mücadele etmek durumundadır. 8. 50 metrekare. Patronlarına ihanet eden bir kiralık katil olan Gölge, terk edilmiş bir terzi dükkanında saklanmaya başlar. Komşu esnaf ve mahalleli ise onu dükkanın sahibinin oğlu sanmaktadır. Gölge güvende kalmak için bu yeni kimliğe iyice alışır ve olaylar da başlamış olur. 9. Rise of Empires Ottoman. Türkiye'de çekilmiş olan mini dizide 15. yüzyılın en önemli tarihi gelişmesi sayılan İstanbul'u fethi epik bir dille anlatılıyor. Dizide 13 yaşında tahta geçen 2. Mehmet'in İstanbul'u fetheden Fatih olma süreci konu alınıyor. 10. Kuş Uçuşu. Netflix tanıtımında Kuş Uçuşu dizisinin konusu şu cümlelerle anlatılıyor. Deneyimli idealist bir haberci ve biri olmaya can atan hırslı bir genç. 2 farklı kadın, 2 farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek? Kuş Uçuşu dizisinde X kuşağından olan usta haberci Lale Kıran ve Z kuşağından olan Aslı Tuna'nın hikayesini izliyoruz. İkili üzerinden günümüz dünyasını domine eden 2 farklı kuşağın çatışmaları ile birlikte haber dünyasının etik değerleri ve aynı zamanda iş dünyasında kadın olmanın ne demek olduğu tartışılıyor. Dostlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.